Fyodor Dostoyevski bir isyancı, dünyadan nefret eden maraz, herkese ve her şeye karşı şüpheci, uslanmak bilmeyen bir kumarbazdı ama pek az rastlanan bir edebiyat dahisi olduğu da inkar edilemez. Size küçük bir parça okuyacağım. 1849 yılının Aralık ayında bir gün Rusya'nın başkenti Petersburg'da Semyonovski alanında 21 siyasal mahkum iki dizi olarak sıralanmış duruyordu. Alanın orta yerinde bir sehpa kurulmuştu. Sehpanın üzerinde duran polis müdürü elindeki kağıttan karşısında iki sıra duran adamların adlarını okuyor, her kelimeden sonra idam diyordu. Adam okumasını bitirip sehpadan aşağı inince birden Aralık ayına özgü hüzünlü karanlıklar arasından güneş çıkıverdi ve adamlardan biri yanındaki arkadaşının kulağına fısıldadı. "İmkansız, bizi öldürmeyi kafalarına koymuş olamazlar." Arkadaşı karşılık olarak başıyla sehpanın yanında duran ve üzerinde büyük bir örtü çekilmiş tabutları işaret etti. İlk üç sehpaya çıkartıldı. Direklere bağlandı ve başlarına yüzlerini örten birer çuval geçirildi. Yanındaki arkadaşının kulağına bir şeyler fısıldayan genç adam son umudunda sönüp gittiğini hissetmişti. Belki de 5 dakikadan fazla ömrü kalmamıştı. Üzerinde güneşin yansıdığı karşı kilisenin kubbesine baktı ve birden bu ışıkların kendisine çok uzaklardan, biraz sonra kendisinin de gideceği bir yerden geliyormuş gibi geldi. İdam mangasına gereken komut verilinceye kadar böyle anlarda geçmesi gerekenden zaman daha da uzun geçti. Gözleri pek iyi görmeyen genç adam olup bitenlerin farkında değildi. Birden alt sırtında bir subay meydana beliriverdi. Elinde beyaz mendili sallayarak yaklaşıyordu. 4 nala sehpanın yanına kadar vardı. "Çarın emrini getirdim. Ölüm cezaları 4 yıl Sibirya zorunlu hizmet cezasına çevrildi. Sadece bir kişi hariç. O da tamamen affedildi." Genç adam sıfırın altında 20 derecede sırtında sadece bir gömlekle ölümü beklediği bu 20 dakikayı ölünceye kadar bir daha unutmayacaktı. Genç adamın adı Fyodor Dostoyevski'ydi. Henüz 28 yaşında olan Dostoyevski Rus edebiyatında adını duyurmuş ve gelmiş geçmiş en ünlü bir yazar olmaya aday haline gelmişti. Babası aynı zamanda asgari operatör olan Doktor Mihail Andreyevich Dostoyevski 1821 yılında St. Mary Hastanesi'nde doğan oğluna Fyodor Mihailovich adını verdi. Ailesini sıkı bir disiplin altında yöneten doktorun en büyük tutkusu içkiydi. Kocaman kızlarını asla sokağa yalnız başına göndermezdi ve arkadaşlarına ya da komşularına gittikleri zaman mutlaka yanlarında bulunurdu. 4 oğluna ise ruh hastası bir başçavuş gibi davranırdı. Öfkeli bir adamdı, doğal olarak bütün çocuklar da ondan korkardı. Bu adamı dizginleyebilen tek insan ise zayıf ve güzel bir kadın olan karısıydı. Sayısız defa bu öfke nöbetlerinde çocukları adamın elinden kurtarmıştı. Adamın bir diğer özelliği çok cimri olmasıydı. Çocuklar 18 yaşına gelinceye kadar asla cep harçlığı almamıştı. Fakat onları iyi okullarda okumayı ihmal etmedi. Yaz aylarını Tula'da geçiren ailede Fyodor'un hayatındaki ilk değişiklikler burada oldu. Babasına hizmet eden hizmetçi ve köleleri bu sırada tanımıştı ve bu insanlara çok bağlandı. Gelecekteki yaşantısını değiştiren en önemli etkenlerin başında geliyordu. 1837 yılında Fyodor ve abisi mühendislik okuluna başvurdu. Aynı sene anneleri öldü. Eşi ölen doktor artık tamamen zıvanadan çıkmıştı. Alkolü abartan doktor artık mesleğini yerine getiremediği için topraklarına dönmüştü. Orada hizmetçi ve kölelerine çok kötü davranan doktor ne yazık ki bu insanlar tarafından öldürüldü. Dostoyevski babasının bu tutumu yüzünden onun ölmesini arzulardı. Babası ölünce de bu düşünceler onu depresyona soktu. İlk sara nöbetlerini bu dönemde yaşadı. Fyodor mühendislik okulunu bitirdikten sonra gönüllü olarak orduya katıldı. Kendisi için hiçbir anlam ifade etmeyen bir hayata dalmıştı. Maaşına ve babasından kalan topraklardaki payından aldığı 5000 rublelik gelire rağmen her zaman sıkıntı içindeydi. Bilardoya merak salmıştı ve her zaman kaybediyordu. Hayatı boyunca gösterişli davranışlarıyla dikkati çekti. Ancak son birkaç yılı içinde dev romanlarının kendisine kazandırdığı büyük ün dışında sürekli yoksulluk halindeydi. Bu garip kontrol dışı davranışlara karşılık hayatını baştan başa değiştirecek bir olay artık yavaş yavaş yaklaşıyordu. Edebiyat. Edebiyat alanında yaptığı ilk iş Balzac'ın Eugene Grandet kitabını Rusça'ya çevirmekti. Ordudaki görevinden de ziyadesiyle bunalmıştı. Ağabeyine gönderdiği mektubun bir kısmında şunlar yazıyordu: "Askerlikten, patatesten nefret ettiğim kadar iğreniyorum." Ertesi yılın sonunda artık sabrı tükenen Dostoyevski istifasını vermişti.
yine kararını ağabeyine yazdığı mektupla haber verirken şunları yazmıştı. Hiç pişman değilim. Bir ümidim var. Romanımı bitirmek üzereyim. Orijinal bir eser olacak. Dostoyevski romanını o zamanın ünlü edebiyat dergilerinden birinde yayınlatmak istedi. Dilim dönmediği için edebiyat dergisinin ismini alta yazıyorum. Fakat romanı içinde değişiklikler yapmadığı sürece yayınlamayı reddetmişlerdi. O da istenilen değişiklikleri yapmak yerine eseri kendi hesabıyla bastırmayı tercih etti. Ağabeyine yazdığı mektupta roman gerçekten başarılı ise yalnız ziyan olmaktan kurtulmakla kalmayacak. Ayrıca bana borçlarımı ödemem için gereken parayı da sağlayacak. Başarılı olamazsam o zaman kendimi asabilirim demişti. Böylece 1846 yılında ekstra borç altına girip ilk kitabı İnsancıkları yayınladı. Zamanın ileri gelen eleştirmenlerden birisi olan Bielenski bu kitap için Dostoyevski'ye mektup gönderdi. Mektupta şunlar yazıyordu. Siz sorunun ruhunun en derinlerine varmış ve birkaç çizgide bir gerçeği ortaya koymuşsunuz. Sizden rica ediyorum, yeteneğinizi değerlendirin ve ona karşı hep dürüst davranın. Böylece büyük bir yazar olabilirsiniz. Dostoyevski birden ünlü olmuştu ama bunu karşılayışı çok garip oldu. Hayranlarına ve ona yardım etmek isteyenlere karşı küstahlaştı. Böylece insancıklardan kazandığı ün çok kısa sürdü. Kazandığı bu kısa başarılı dönemden sonra artık başarısız bir dönem içine girdi ve borçları başına dert oluyor ve çalışmalarını engelliyordu. Aynı zamanda tekrar başarılı olabileceğine de inanmamaya başlamıştı. Çünkü hayranlarına olan tavrından sonra edebiyat dünyasınca alay edilen biri haline gelmişti ve bu tutum artarak devam ediyordu. Dostoyevski artık yönünü değiştirmeliydi. Bu kaçınılmazdı. Böylece reform isteyen insanların çevresine katılmayı seçti. Tam bu sırada da hükümet söz özgürlüğünü yasaklayan ve köylülerin kölelikten kurtulmalarını öngören yazıları sansür ederek çalışmalar yapıyordu. Her ikisi de Dostoyevski'yi ilgilendiren konuydu. İlki yazar olarak, ikincisi de babasından kalan topraklar yüzünden. Fakir köylülerin lehinde davranışlarının en hızlı çağında daha yatağındayken 23 Nisan 1849 yılında yakalanıp tutuklandı. 22 Aralık'ta kurşuna dizilmek üzere Semyonovski alanına götürüldüler. İşte en başta okuduğum idam sehpasından dönen adam Dostoyevski kurtuldu ve Omsk'a gönderildi. Burada 4 yıl boyunca çektiği korkunç acıları 1861 yılında yayınlanan Ölüler Evinden Anılar adlı kitabında anlattı. Mahkumiyetinden sonra bir ara sürgün olarak Semipalatinsk şehrine gönderilmişti. Daha sonra biraz olsun toparlanabilmek için orduya er olarak katıldı. Mahkum olmasından dolayı önceki rütbesi subaylık geri alınmıştı. Önce yüzbaşıyla, daha sonra da Sibirya başsavcısı ile dost olan Dostoyevski daha rahat bir sürgün hayatı yaşamaya başladı. Burada Ölü Evi'ni yazmaya başladı. Asker olduğu sırada bir subayın karısı olan Maria Isayev'e aşık oldu. Genç kadın da ona aşık olmuştu ve 1957'de dul kaldığı zaman evlenmeye karar verdiler. 1858'de sürgün dönemi sona erdi ve başkente dönmesine izin verildi. Ölüler Evinden Anılar kitabını tamamladı fakat kitap olarak yayınlanmadan önce Vremya adlı dergide bölümler halinde yayınlanmaya başlandı. Sibirya'daki Tver şehrine dönüp bu durumu lehine çeviren Dostoyevski yurt dışına çıkma imkanı yakaladı. 1862 yılında Paris, Londra ve Cenevre'ye gitti. 1863 yılında Roma'ya geçti. Ardından da Almanya ve Danimarka'yı dolaştı. Sürekli para sıkıntısı çeken Dostoyevski karısı verem hastası olunca hastalığında ona yardımcı olma amacıyla geri döndü. Ayrıca karısının ilk kocasından olan çocuğuna da bakmak zorundaydı. Bu yüzden edebiyattan kazandıklarını artırmak hevesiyle kumar oynamaya başladı. 1864 yılında karısını, ağabeyini ve Vremya dergisinden dost edindiği meslektaşı Apollon Grigoriev'i kaybetti. Ağabeyi Mihail ciddi borçlar bırakarak ölmüştü. Kanuni olarak hiçbir zorunluluğu olmadığı halde bu borçları da üstlendi. Böylece altında ezildiği yük biraz daha ağırlaşmıştı. 1862 ve 63 yılında beraber yurt dışına çıktığı arkadaşı Pauline Suslov ile yeni bir evlilik düşünmüş ve nişanlanmıştı fakat bir süre sonra Pauline Dostoyevski'yi terk etti. Dostoyevski Wiesbaden'de bulunduğu sırada yer altından mektupları yayınladı. Umutsuz bedbahtlığının egemen olduğu bu dönemde yeni bir deha ortaya çıkıyor ve eleştiricilerin ciddi olarak ilgisini çekiyordu. Suç ve Ceza kitabı 1866'da tefrika halinde yayınlandı. Bu sayede borçlarından kurtulabilir, maddi yönden bolluğa kavuşabilirdi fakat bunun yerine daha kötü durumlara düştü. Kitabı çeşitli tepkilerle karşılandı. Psikolojik araştırmaları henüz pek yeniydi. Ya anlaşılmıyordu ya da yanlış anlaşılıyordu. Fakat bütün bunlara rağmen hiç kimse bunların ardında yatan dehayı reddedemiyordu. Bu nedenle Dostoyevski'nin heyecanla beklediği rublelerde
bir türlü gelmedi. Suç ve Ceza bölüm bölüm yayınlandığı sırada yarıda bıraktı ve başka bir romana, Kumarbaza başladı. Yazmak onun için bir tutkuya dönüştü ve hiç durmadan yazmaya başladı. Bu dönemde de gözleri bozuldu. Bu sebeple kendine bir steno tuttu. Yani konuşmayı hızlı ve olduğu gibi yazabilen biriydi. Adı Anna Sinitkin. Çok kısa sürede birbirlerine aşık oldular ve çift 1867 yılında evlendi. Balayını Avrupa'da geçirmek isteyen ve 3-4 ay kalma hesabı yapan çift Rusya'ya 4 yıl sonra geri dönmüşlerdi. Dostoyevski'nin hayatında yaptığı en iyi şey bu genç kadınla evlenmekti. Genç kadın en başta kocasının garip yaşantısını, gürültücü akrabalarını ve hiç durmadan kapıyı aşındıran alacaklıları yadırgadıysa da daha sonradan bu hayata ayak uydurmaya başladı. Kendi çıkarlarını düşünen yayıncılarla o baş etti. Borçları ödemek için bile alacakları kapıya o sıraya sokmuştu. Mümkün olduğunca Dostoyevski'ye dertsiz ve tasasız bir yaşam sunmaya çalıştı. Avrupa'da bulunduğu sırada Dostoyevski büyük ün kazandıran romanlarının üçünü de orada yazdı. Ecinliler, Ebedi Koca ve Budala. Anna sayesinde artık büyük borçların altından kalkmışlardı ve sadece kendi hayatlarını sürdürebilecek bir paraya sahiplerdi. Yazar ilk defa kendini mutlu hissediyordu. Ülkesinin geleceği için fikirlerine ve gazeteciliğe ayıracak zaman bulabiliyordu. Bunu vatanseverlik olarak görüyordu ve onu dinleyen birçok üniversiteli genç mevcuttu. Bu mutluluğu gölgeleyecek yeni bir hadise ortaya çıkmaya başladı. Dostoyevski'nin gittikçe kötüleşen sağlığı bu mutluluğu gölgeliyordu. Çocukluğunda ve gençlik döneminde onu yakalayan Sara nöbetleri geri dönmüştü. Yine de bozulan sağlığına rağmen 1879 yılında belki de eserleri arasındaki en önemlisini, en büyüğünü Karamazov kardeşleri yazmaya başladı. Aynı yılın sonunda Ruski Vestnik dergisinde tefrika olarak yayınlanmaya başladı. 8 Kasım 1880 yılında romanın son bölümünü yayınladı. Yayınevine gönderdiği son bölümün içinde bir de mektup vardı. Mektupta "İzninizle size elveda demeyeyim. Daha 20 yıl yaşamak ve yazmak niyetindeyim" demişti. 25 Ocak 1881'de yeniden hastalandı. Çağrılan doktor gece hastanın kriz geçireceğini söyledi. Gerçekten de huzursuz bir gece geçiren Dostoyevski artık daha fazla yaşayamayacağını anladı. Karısına kendisine sefaatten dönen oğuldan parçalar okumasını istedi. Son hastalığına yakalanmadan bir gün önce kitaplarını yayınlayan yayın evinin sahibine şunu yazmıştı. "Şimdi fena halde paraya ihtiyacım var. Lütfen bana 4000 ruble gönderin." Bir papaz başında dualar okudu. Akşam saat 8.30'da yaşama gözlerini yumdu. Ölümünden sonra kitapları binlerce baskı yaptı ve hayatını hep para sıkıntısıyla geçiren Dostoyevski varislerine milyonlarca ruble kazandırdı.